Bir Osmanlı padişahının eşi, bir Bizans prensesi. Ama mezarı kocasının değil, kayınbabasının yanında. Bursa'da 2 türbe vardır. Yan yana ama bir kadın ölümde bile yalnızdır. Bursa, Osmanlı'nın ön sözü, bir imparatorluğun ilk başkenti. Tophane yokuşunu çıktığınızda 2 büyük kapı görürsünüz. Biri devletin kurucusu Osman Gazi, diğeri imparatorluğun mimarı Orhan Gazi. Ama bu 2 türbe sadece padişahları anlatmaz. Onların hayatına dokunan kadınların kaderini de anlatır. Orhan Gazi türbesinde baş köşede Nilüfer Hatun yatar. Güçlüdür, validedir, yerini almıştır. Ama Orhan Gazi'nin diğer eşi, Bizans İmparatorluk kanı taşıyan Asporça Hatun orada değildir. O, eşinden ayrı, karşı binada, Osman Gazi'nin ayak ucundadır. Peki neden? Tarih 1300'lerin başı, Osmanlı genç bir beylik. Bizans ise yorgun ama hala kudretli. Savaş kadar, evlilikler de siyaset demekti. Asporça Hatun sıradan biri değildi. Kaynakların çoğuna göre o, Bizans İmparatoru 3. Andronikos'un kızı ya da çok yakın akrabasıydı. Nilüfer Hatun bir baskınla geldi. Asporça ise bir mühür gibi gönderildi. 2 yabancı gelin, 2 farklı kader, her ikisi de dinini değiştirdi. Her ikisi de Türk töresini benimsedi. Ama Asporça'nın saraydaki duruşu farklıydı. Vakur, sessiz ve Osman Gazi'nin ifadesiyle "kendi kızım gibi." Belki de bu yüzden onu yanından ayırmak istemedi. Asporça Hatun'un silik olduğu sanılır. Ama belgeler başka şey söyler. Bugün elimizde Asporça Hatun Vakfiyesi var. Orhan Gazi, Kaplıca Kapısı çevresindeki arazileri, zeytinlikleri, köy gelirlerini ona bağışladı. Ama o bu serveti saray ihtişamına harcamadı. Talebelere, dervişlere, ihtiyaç sahiplerine Nilüfer Hatun taşla, köprüyle iz bıraktı. Asporça Hatun ise sessiz hayırlarla. Bir annenin en büyük korkusu nedir? Evladını kaybetmek. Asporça Hatun'un oğlu, Şehzade İbrahim. Ama Osmanlı'da acı bir kural yürürlüğe girmişti. Devletin bekası her şeyden önce gelirdi. Orhan Gazi vefat etti. Tahta Nilüfer Hatun'un oğlu Murat Hüdavendigar çıktı. Ve o gün sarayda rüzgar değişti. Şehzade İbrahim, devlet nizamı uğruna hayatını kaybetti. Bir tarafta Valide Sultan, diğer tarafta evladının yasını tutan bir anne. Tarih kazananları yazar ama acı duvarlarda kalır. Asporça Hatun vefat ettiğinde Orhan Gazi'nin yanına değil, Osman Gazi'nin yanına defnedildi. Bugün Osman Gazi türbesine girin. Kurucunun sandukasının hemen dibinde onu göreceksiniz. Sanki Osman Gazi, "Bu gelin bana emanettir" der gibi onu dizinin dibine almıştır. Bursa Tophane'ye yolunuz düşerse sadece padişahları selamlamayın. Karşı kapıdaki o sessiz geline de bir selam verin. Çünkü Asporça Hatun bir imparatorluk kurulurken kendi dünyası yıkılan ama asaletiyle tarihe direnen bir annedir. Ruhları şad olsun.